Bir an için durup düşünün. Bir kuş önündeki bir tel parçasını alıyor, onu bir kancaya dönüştürüyor ve kilitli bir kapıyı açıyor. Hayır, bu bir film sahnesi değil. Kargaların akıl almaz zekasının gerçek bir kanıtı. Peki bu sıradan görünen kuşları hayvanlar aleminin en zeki canlılarından biri yapan sır ne olabilir? Gelin bu sır perdesini şimdi birlikte aralayalım. İşte bahsettiğim şey tam olarak bu. Bu bir varsayım değil. Bilim insanlarının laboratuvarda defalarca gözlemlediği bir davranış. Peki nasıl olur da avuç içi kadar bir beyin bu kadar karmaşık, bu kadar planlama gerektiren bir görevi yerine getirebilir? İşte bu sorunun cevabı bizi kargaların zihninin en derin ve en şaşırtıcı köşelerine götürecek. Her şeyin cevabı aslında burada yatıyor. Küçük ama inanılmaz derecede yoğun bir beyin. Bakın, mesele beynin ne kadar büyük olduğu değil, o beynin içine ne kadar işlem gücü sığdırabildiğiniz. Kargaların beyni boyutuna oranla primatlarınkiyle yarışacak kadar, hatta bazı noktalarda onları geçecek kadar yoğun bir nöron ağına sahip. Bu da onlara birazdan göreceğimiz gibi akıl almaz yetenekler kazandırıyor. Hadi gelin, şimdi bu inanılmaz zekanın ardındaki o biyolojik temellere, yani beynin sırrına biraz daha yakından bakalım. O küçük kafatasının içinde tam olarak neler dönüyor da kargalar bu kadar akıllıca davranabiliyor? En baştan şu yaygın yanılgıyı bir kenara bırakalım. Büyük beyin daha büyük zeka demek değildir. Bu tamamen bir mit. Araştırmalar bize asıl önemli olanın nöronların ne kadar sıkı paketlendiği ve aralarındaki bağlantıların ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Gerçeklik bu yaygın efsaneden çok daha etkileyici aslında. İşte karşınızda karganın beynindeki CEO, Nidopallium caudolaterale ya da kısaca NCL. Problem çözme, gelecek için plan yapma, karar verme gibi bütün o üst düzey yönetici işlevler işte buradan yönetiliyor. Biz memelilerde bu işi prefrontal korteks yaparken kargalarda sahne tamamen NCL'in. Yani evrim zekaya ulaşmak için birden fazla yol bulmuş. Peki bu yoğunluk ne anlama geliyor? İşte size çarpıcı bir rakam, tam 9 kat. Bir leş kargasının beynindeki o kilit bölgede, yani NGL'de, bir güvercine göre yaklaşık 9 kat daha fazla birleşik nöron bulunuyor. Bu, inanılmaz bir işlem kapasitesi ve problem çözme yeteneği demek. Resmen küçük bir süper bilgisayar taşıyorlar. Peki bu kadar beyin gücü pratikte ne anlama geliyor? Kargalar bu gücü nasıl kullanıyor? İşte şimdi en eğlenceli kısma geldik. Kargaların neden tüylü mühendisler lakabını sonuna kadar hak ettiğini somut örneklerle göreceğiz. Kargaların yetenekleri gerçekten de hayranlık uyandırıcı. Onlar sadece içgüdüleriyle hareket etmiyorlar. Fiziksel dünyayı anlıyor ve onu kendi amaçları için manipüle ediyorlar. Yiyeceğe ulaşmak için bir teli ustaca büküp kanca yapıyorlar, su seviyesini yükseltmek için Ezop masallarındaki gibi suya taş atıyorlar ve hatta bir aleti elde etmek için başka bir alet kullanmaktan bile çekinmiyorlar. Bu, ileri düzey bir zekanın ve neden-sonuç ilişkisi kurabildiklerinin en net kanıtı. Meta alet kullanımı dediğimiz şey ise kargaların planlama yeteneğinin resmen zirve yaptığı nokta. Karşılaştıkları bir problemi adımlara ayırabiliyorlar. Mesela yiyeceğe direkt ulaşamıyorlar mı? Hiç sorun değil. Önce kısa çubuğu kullanarak uzanamadıkları yerdeki daha uzun çubuğu alıyorlar, sonra o uzun çubukla asıl hedeflerine, yani yiyeceğe ulaşıyorlar. Bu anlık bir çözüm değil, çok adımlı, sıralı bir düşünce süreci gerektiren karmaşık bir strateji. Ama durun, kargaların zekası sadece alet kullanmakla sınırlı değil. Hatta şimdi zekanın belki de daha karmaşık bir katmanına geçiyoruz. Sosyal biliş ve geleceği planlama yetenekleri. Çünkü kargalar sadece fiziksel dünyayı değil, karmaşık sosyal dünyayı da anlıyorlar. Bu deney tek kelimeyle muhteşem. Bir alakarga yiyeceğini saklarken başka bir kuş tarafından izlendiğini fark ederse, o kuş ortamdan ayrıldıktan sonra gidip yiyeceğinin yerini değiştiriyor. Ama kimse onu izlemiyorsa yiyeceği olduğu yerde bırakıyor. Yani sadece yiyecek saklamaları gerektiğini bilmiyorlar, aynı zamanda kimin gelecekte bir tehdit oluşturabileceğini de anlıyorlar. Bu inanılmaz bir sosyal farkındalık. Bu durum, kargaların ne kadar gelişmiş bir hafızaya ve sosyal iletişim ağına sahip olduğunu tek bir cümlede özetliyor. Eğer bir kargaya kötü davranırsanız sadece o karga sizi hatırlamakla kalmaz, hayır, aynı zamanda sizin bir tehdit olduğunuz bilgisini sürüsündeki diğer kargalara da aktarır. Yüzünüzü yıllarca unutmazlar ve bu bilgiyi birbirlerine öğretirler. Peki bu etkileyici zeka doğadan çıkıp bizim beton ormanlarımıza, yani şehirlere geldiğinde ne oluyor? İşte şimdi kargaların bu bilişsel yeteneklerini modern şehir hayatına nasıl uyarladığına bakacağız. Adaptasyon yetenekleri gerçekten de sınır tanımıyor.
Bu gözlem, öğrenme ve adaptasyonun mükemmel bir birleşimi. Japonya'daki kargalar ceviz gibi sert kabuklu yemişleri kendileri kıramayınca ne yapmışlar biliyor musunuz? Arabaları dev bir fındık kıran olarak kullanmayı keşfetmişler. Yemişleri yaya geçidine bırakıyor, arabaların üzerinden geçmesini bekliyor ve sonra da afiyetle yiyorlar. Bu adeta nesilden nesile aktarılan bir karga kültürü haline gelmiş. Ama hepsi bu kadar da değil. Sadece arabaları kullanmıyorlar. Trafik ışıkları gibi karmaşık insan sistemlerini bile anlıyorlar. Kırılan yemişleri almak için körü körüne yola atlamıyorlar. Sabırla arabaların durmasını, yani ışığın kırmızı yanmasını bekliyorlar. Bu risk analizi ve zamanlama yeteneği gerektirir. Ayrıca çöp kutularını açmak için sopa gibi nesneleri kaldıraç olarak kullanmaları da sıkça gözlemlenen başka bir şehirli zeka örneği. Kargalar hakkında bu kadar şey öğrendikten sonra onlarla ilgili bazı eski ve yanlış inanışları da artık geride bırakmanın zamanı geldi, değil mi? Şimdi en yaygın mitleri ve ardındaki gerçekleri şöyle hızlıca bir masaya yatıralım. Birinci mit, kargalar uğursuzluk getirir. Bu tamamen kültürel bir yakıştırma. Gerçekte onlar leşleri temizleyerek ve tohumları yayarak ekosistemin sağlığı için hayati bir rol oynayan akıllı dengeleyicilerdir. Yani uğursuzluk sembolü değil, doğanın zeki problem çözücüleridir. İkinci mit, sadece taklitçidirler. Hayır, bu da doğru değil. Gördüğümüz gibi alet yapmaları, geleceğe düşünerek yiyecek saklamaları ve problemleri adımlara ayırarak çözmeleri, onların basit taklidin çok ötesinde neden-sonuç ilişkisi kurabilen bir zekaya sahip olduklarını kanıtlıyor. Ve son olarak en tehlikeli yanılgı, aman alt tarafı bir kuş, beni hatırlamaz. Aksine çok ama çok iyi hatırlarlar. Bir kargayla yaşadığınız tek bir olumsuz deneyim sadece o karganın değil, tüm sürüsünün hafızasında yıllarca kalabilir. O yüzden bir dahaki sefere bir karga gördüğünüzde onlara saygıyla yaklaşmakta kesinlikle fayda var. Yani özetleyecek olursak karganın zekası tek bir faktörden değil, 3 temel direğin birleşiminden doğan dahi bir kombinasyondan geliyor. Nöronlarla dolu yoğun bir beyin gücü. Onları sürekli tetikte tutan karmaşık bir sosyal yaşam. Ve çevrelerini keşfetmeye iten o doymak bilmez merak. İşte bu üçü bir araya geldiğinde ortaya hayvanlar aleminin en zeki beyinlerinden biri çıkıyor. Kargaların zeki ve karmaşık dünyasına yaptığımız bu yolculuğun sonuna geldik. Gördük ki onlar sadece siyah tüylü kuşlar değil. Onlar alet yapan mühendisler, sosyal stratejistler ve şehirli dahiler. Peki tüm bunları dinledikten sonra size göre bir karganın en etkileyici, en akıl almaz yeteneği hangisi? Alet yapmaları mı, yüzleri hatırlamaları mı, yoksa trafik kurallarını kullanmaları mı? Yorumlarda düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.